Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu güzel çantayı öreceğiz. Ünlü bir markanın çanta modelinden uyarladığım portföy bir çanta. Yapımı çok kolay aslında. Rahatlıkla örebileceksiniz ve çok çabuk da biten modellerden bir tanesi. Ben böyle mavi ile bej rengini kombinledim. Rengarenk de çalışabilirsiniz. Klasik siyah, bej, kahve bej de yapabilirsiniz. Instagram sayfamda diğer farklı renklerinde paylaşıyorum. Hikayelerimde kontrol edebilirsiniz. Her hali, her rengi ayrı bir güzellikte oluyor. Raf ip kullanıyorum. Benim kullandığım ip yerli raf ip. O yüzden örümü biraz yumuşak oluyor. Daha kolay oluyor diğer rafyalara göre. Çantam bittiğinde tamamen kaç gram gittiğini size söylüyor olacağım videonun içerisinde. 3,5 milimlik tığ ile öreceğim. Kullanacağınız ipin incelik kalınlık durumuna göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Şunu da unutmayın. Farklı bir iple örerseniz, kağıt ip, makrame ip ya da daha farklı bir iple örerseniz çantanızın ölçüleri benimkinden farklı olur. Benim ördüğüm yerli rafya iple benim ördüğüm sayılarda çalışırsanız ölçüleriniz yaklaşık benim verdiğim kadar olur. Yani 1-2 santim oynar, fazla oynamaz. Ama ip değişince, tığ numarası değişince, bir de üstte el ayarınız değişiyor. O zaman ölçüler farklı olabilir. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun arkadaşlar. Ben içine hazır deri astar kullanıyorum. Ama dilerseniz kendiniz astar dikebilirsiniz. Astar videolarımda YouTube kanalımda zaten mevcut. Ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi çantamızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi örmeye başlıyoruz. Modelimiz 18'in katlarından oluşuyor. Yani şu görmüş olduğunuz şuna çiçek diyelim. Bu çiçeklerden kaç tane olsun istiyorsanız, mesela ben 3 tane yapmışım. 18 çarpı 3 artı 2 tane de başlangıç ilmeği ekliyoruz. Ben 3 tane yaptığım için 18 çarpı 3 54 yapıyor. Artı 2 tane de başlangıç zinciri ekliyorum. Yani toplamda 56 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Hemen zincirlerimizi çekmeye başlıyoruz. Başlangıç zincirlerimizi her zaman söylediğim gibi sıkı sıkı çekmiyoruz. Elimizi biraz gevşek tutuyoruz. Toplamda 56 tane zincir çekiyorum. 56 tane zincirimizi çektikten sonra 2 sıra sık iğne öreceğiz. İlk zincirimizi örmeden atlayacağız. İkinci zincirimize batarak bütün zincirlerimizi birer tane sık iğne yapacağız. İlk zincirimizi örmeden atladığımız için 55 tane zincirimiz kalacak. Yani toplamda bitirdiğimizde 55 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Zincirlerimizin direkt ortalarına batmıyoruz. Ortadaki boşluk görüntüsünü istemiyoruz. O yüzden zincirlerimizi çeviriyoruz. Bakın ilkini örmeden atlıyorum. Arkadaki şu zincirin orta kısmında, bakın şöyle ayırayım net görün. Şu orta kısmındaki ilmeğe batıyoruz. Şöyle yandan tuttuğunuzda zaten çıkıntı olarak kendini gösteriyor. Bu ortadaki ilmeklere batarsak boşluk görüntüsü oluşmaz. Her zincire mutlaka batmış olmamız gerekiyor. Her sırada da ilmeklerinizi sayın arkadaşlar. Bu 55 tane ilmeğinizi bozmamanız gerekiyor. İlk sık iğne sıramızı bakın görmüş olduğunuz gibi yaptım. 55 tane sık iğnem oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İkinci sırama çıkıyorum. Her sık iğneme birer tane batacağım. Bu sırada da 55 tane sık iğne örmüş olacağım. Daha sonra da modeli kurmaya geçeceğiz. Evet, ikinci sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Bir tane zincir çekiyoruz. Üçüncü sıramıza çıkıyoruz. İlk 3 tane sık iğnemizi örüyoruz. Bu birincisi. İkinci. Ve üçüncü. 3 tane sık iğnemizi ördükten sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra aşağıdan sık iğnelerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7. sık iğnemize batıp ikili trabzan yapacağız. Tığımıza ip doluyoruz. 7. zincirimize batıyoruz. İlmek alıp çıkarıyoruz. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyoruz. Daha sonra diğer 2 ilmeği. Yani ikili trabzan yapıyoruz. Buraya toplamda 7 tane ikili trabzan yapacağız. Bir tane zincir çekiyoruz. Ben ilkini yaptım. Hemen ikinciyi yapıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyoruz. Üçüncü ikili trabzanım. Bir zincir. Dördüncü ikili trabzanım. Yine bir zincir. Beşinci ikili trabzanım. Yine bir zincir. Altıncı ikili trabzanım. Tekrar bir zincir ve yedinci. Aynı noktanın içine toplamda 7 tane ikili trabzan yaptık. Her trabzanların arasına birer tane zincir çektik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuğumuz oldu. Bu 6 kutucuğu bir sonraki sırada fıstıklarla dolduracağız. Şimdi tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. Ve aşağıdan yine sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sık iğneye batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra yanındaki 4 sık iğneye de birer tane sık iğne yapacağız. Yani şuraya toplamda 5 tane sık iğne yapmış olacağız. İkinci sık iğnemiz. Bu üçüncü sık iğnemiz. Sonraki 4 ve sonraki 5. 5 tane sık iğneyi ördük. Şimdi tekrar şu işlemi yapacağız. 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2. Tığımıza ip doluyoruz ve aşağıdan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sık iğneye batıp hemen 2 trabzan, 1 zincir, aynı sık iğneye yine ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Toplamda 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Her trabzanın arasına da birer tane zincirle birbirinden ayırmış oluyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. Bir zincirimi çektim. 5.'yi yapıyorum. Tekrar bir zincirimi çektim. 6.'yı yapıyorum. Tekrar bir zincirimi çektim ve sonuncu yani 7. ikili trabzanı yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum ve sayıyorum aşağıdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sık iğneye batıyorum. Bir tane sık iğne. Yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne. Yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne ve yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Yan yana 5 tane sık iğnemi yapmış oluyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve bir daha şu 7 tane trabzandan oluşan kutucukları yapıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.'ye batıp aynı işlemi yapıyorum. Evet, aynı işlemi yaptım. Bakın 1, 2, 3 tane oldular. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 tane trabzan yapmışım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.'ye batıyorum. Bir sık iğne. Bakın yanında 2 tane sık iğnem kaldı. 2.'ye batıyorum. Bir sık iğne. 3.'ye batıyorum. Bir sık iğne. Yan yana 3 tane sık iğneyi yaptım. Başlarken de 3 tane sık iğne ile başlamıştık. Bitirirken de 3 tane sık iğne ile bitirdik. Bir tane zincir çekiyorum ve 4. sırama dönüyorum. Elimle şöyle düzeltiyorum. 4. sıramdayım. İlk 3 sık iğnemi 1 ve 2. İlk ikisini örüyorum sadece. İlk sık iğnemi ördüm. Yanındaki sık iğnemi de ördüm. Diğer sık iğneyi örmeden bırakıyorum. Şimdi 1, 2. 2 tane zincir çekiyorum.
Bu görmüş olduğunuz, bakın burada 6 tane kutucuğumuz var. Bu 6 tane kutucuğu fıstıklarla dolduracağız. 2 zincir çektikten sonra tığımıza ip dolduruyoruz. İlk kutucuğumuza batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. 3 tane ilmek var. İlmekler tığda bekleyecek. Tığa tekrar ip doluyoruz. Aynı kutucuğa bir kere daha batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Bakın tığda 5 tane ilmek var. Şimdi tığımızı ip alıyoruz. Önce ilk 4 ilmeğimizi tığdan çıkarıyoruz. 2 ilmeğimiz kalıyor. Tığa ip alıyoruz ve diğer 2 ilmeği çıkarıyoruz. Bir tane de üstüne zincir çekiyoruz ve ilk fıstığımızı yapmış oluyoruz. Hemen yanındaki kutucuğa aynı işlemi yapacağız. Benim ipim yerli raflı ip, kalın bir ip, yani ince bir ip değil. Eğer ipiniz ince ise, fıstıklarınız zayıf kalıyorsa 2 kere değil 3 kere de batabilirsiniz arkadaşlar. İpinizin incelik kalınlık durumuna göre bunu ayarlayabilirsiniz. Raflı iple örmeyeceksiniz, kağıt iple öreceksiniz. Zaten 2 kere yeterli olmaz, 4 kere bile batabilirsiniz fıstık için. Tığıma ip doladım. İkinci kutucuğa batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. 3 ilmek var, tığda bekliyor. Tığa ip doluyorum. Aynı kutucuğa tekrar batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Tığda 5 ilmek oluyor. Tığıma ip alıyorum. Önce ilk 4 ilmeğimi tığdan çıkarıyorum. Tığıma ip alıyorum. Sonra 2 ilmeğimi tığdan çıkarıyorum. Üstüne bir tane de zincir çekiyorum. Bakın ikinci fıstığım da oldu. Her kutucuğa aynı işlemi yaparak toplamda 6 tane fıstığım olacak arkadaşlar. Yani 6 kutuyu da fıstıkla doldurmuş olacağım. Bakın 5 tane oldu bile. Şimdi sonuncuyu yapıyorum. Fıstıklarımı kutucuklarıma yapmış oldum. Şimdi yine 2 zincir. Daha sonra bakın şurada 5 tane sık iğnem var. Bunun ilkini örmeden atlıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne. Üçüncüsüne batıyorum. Bir sık iğne. Dördüncüsüne batıyorum. Bir sık iğne. Ve sondaki sık iğneyi de örmeden atlıyorum. Yani aşağıdaki 5 tane sık iğneyi burada 3 sık iğneye düşürüyorum. Sağındaki ve solundaki sık iğneleri örmemiş oluyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Ve tekrar diğer 6 tane kutucuğumun içine fıstıklarımı yapıyorum. Fıstığımızı bir kere daha anlatayım. Tığa ip doladık. Kutucuğumuzun içine battık. İlmek alıp çıkardık. 3 ilmek var. Tığda bekliyorlar. Tığa ip doladık. Aynı kutucuğun içine bir kere daha battık. İlmek alıp çıkardık. 5 ilmek var. Tığa ip aldık. Önce ilk 4 ilmeği tığdan çıkardık. 2 ilmek kaldı. Tığa ip aldık. Kalan 2 ilmeği tığdan çıkardık. Üstüne bir tane de zincir çektik ve fıstığımızı oluşturmuş olduk. Her kutucuğumuzun içine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Örgü parçamız tamamen bittiğinde ölçüp kaç gram gittiğini sizlere net bir şekilde söyleyeceğim. Videonun açıklama kısmına da hem miktarları hem de malzeme isimlerini yazıyor olacağım arkadaşlar. Sonuncu fıstığımı da yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Bakın 6 tane fıstığım oldu yine. Daha sonra aşağıdan 5 tane sık iğnem var. İlkini örmeden atlayacağım. Bir, ikinciye battım. Şimdi üçüncüye batıyorum. 2, şimdi dördüncüye batıyorum. 3.
Yan yana 3 tane sık iğnemi oluşturdum. Son sık iğnemi örmeden atlıyorum. Başlarken ilkini örmeden atlıyorum. Bitirirken de sonuncuyu örmeden atlıyorum. Ve 2 zincir çekip diğer çiçeğime fıstıklarımı dolduruyorum. Evet, son fıstıklarımı da yaptım. Şimdi sırayı birlikte bitireceğiz. 2 tane zincirimi çekiyorum. Sıra sonunda 3 tane sık iğnem var. İlkini örmeden atlıyorum. İkinciye batıp bir tane sık iğne. Üçüncüye yani son sık iğnemi batıp bir tane sık iğne. 2 tane sık iğnemi yapmış oldum. Başlarken de 2 tane başlamıştık. 2 sık iğne ile başlamıştık. Bitirirken de 2 sık iğne ile bitiriyoruz. Böyle elimizle de düzeltiyoruz. 4. sıramızı bitirmiş olduk. Geldik 5. sıramıza. Bir zincir çekiyoruz. 5 ve 6. sırada sık iğne yapacağız. Toplamda 6 sıradan oluşuyor modelimiz. Bir zincir çektim, döndüm. İlk 2 sık iğnemi hemen örüyorum. 1 2. Sonra 2 tane zincirim var. İlkine batıyorum 1. İkinciye de batıyorum 2. Sonra fıstık tepesi, bakın buraya batıyorum. 1. Bir zincirlik kısım battım. 1. Fıstık tepesine batıyorum. 1. Bir zincirlik kısma batıyorum. 1. İlmeklerimi sayarak ilerleyeceğim. 55 tane ilmeğim olması gerekiyor. Fıstık tepesine battım 1. Bir tane de aradaki zincire battım. Fıstığın tepesine battım. Sonra zincire battım. Her fıstığın arasında birer tane zincir vardı biliyorsunuz. Fıstığın tepesine battım bir tane sık iğne. Aradaki bir zincirlik kısma battım bir sık iğne. Fıstık tepesine battım bir sık iğne. Bakın sonra 2 tane zincirim geldi. Bu 2 zincirin ilkine bir, ikincisine bir tane sık iğne yapıp ördüm. Sonra aradaki 3 tane sık iğnem geldi. 3 sık iğneyi de örüyorum. Şöyle düzelteyim elimle. Sonra aradaki 2 zincirlik kısımdayım. İki zinciri sık iğnelerimi ördüm. Sonra fıstıklara geldim. Fıstık tepesine ve yanındaki bir zincire. Fıstık tepesine, yanındaki bir zincire. Fıstık tepesine, yanındaki bir zincire. Bu şekilde bütün ilmeklerime birer tane sık iğne yapmış oluyorum arkadaşlar. Hiçbir ilmeğimi atlamamam gerekiyor ki ilmek sayım farklı olmasın. Her sırada aynı ilmek sayısını koruyabileyim. O yüzden tek tek nereye battığımı da sizlere söylüyorum ki sizler de atlamayın. Bakın 3 sık iğnelik kısımdayım. 3 tane sık iğneyi örüyorum. İki zincirlik kısımdayım. İlkine bir, ikinciye bir örüyorum. Fıstıklardayım. Fıstık tepesine bir tane, yanındaki bir zincire bir tane olacak şekilde bu kısmı da örüyorum. Şöyle 2 zincirlik kısma geldim. İlk zincirime bir,
İkinci zincirimi bir ördüm. Sıra sonundaki 2 sık iğneye geldim. Bu sık iğneleri de ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. 55 tane sık iğnem olmuş oldu. Bir zincir çektim. Bu bizim 6. sıramız. Bu 6. sırada da 55 tane sık iğnemizi örüyoruz. Burada ekstra bir işlemimiz yok. Bundan sonra diğer rengimize geçeceğiz. Orada da nasıl başlıyoruz ve nasıl ilerliyoruz tekrar size göstereceğim. Şimdi her sık iğneme birer tane sık iğne yapıp geliyorum. Evet, sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bakın sonuncu sık iğneyi yapalım birlikte, renk geçişini göstereyim size. Diğer rengimi aldım. Şimdi son sık iğneme batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. İlmeği kapatmadan diğer renk ipimi alıyorum. Ve bu 2 ilmeği yeni renk ipimle tığımdan çıkarıyorum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum ve renk geçişini yapmış oluyorum. Şimdi ben mavi ipimi kesmiştim. İpimizi burada kesiyoruz. Diğer renkle devam edeceğiz çünkü. Şimdi bu 2 ilmeği de şöyle sık iğnelerle birlikte örüp, yani 2 ipi de sık iğnelerle birlikte örüp hem gizleyeceğiz hem de sağlamlaştırmış olacağız. Şimdi bizim ilk model sıramız bitti. İkinci model sıramıza başlayacağız. Dediğim gibi her model sırası 6 tane sıradan oluşuyor. 6 sırayla mavi renkle ördük. İlk model sıramız bitti. Şimdi diğer 6 sıramızı da beyaz renkle öreceğiz. Bej renkle öreceğiz. İkinci model sıramızdayız. Şimdi ikinci model sıramızda şöyle bir işlem olacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 3 tane çiçeğimiz var. Ben bunları çiçek diyorum. İkinci model sıramızda bu çiçeklerimizi üst üste denk getirmeyeceğiz. Şu aralara denk getireceğiz. Bu aralarda denk olacak. Bir de başlangıçta olacak. O kısımları şimdi anlatacağım size. Önce 2 sıra bu renk ipimizle, yeni ipimizle sık iğne öreceğiz. Bakın 2 sıra sık iğne ile başlamıştık. Yine 2 sıra sık iğne ile başlayacağız. 55 tane sık iğnemizi 2 sıra örüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi parça iplerde şöyle sık iğneleri örerken arada örüp onları da hem sağlamlaştırmış hem de gizlemiş oluyorum. Kalan parça olursa da onları en son makasla temizleyeceğim. Bu benim ilk sık iğne sıram. İlk sıramı bitirdim. Şimdi ikinci sıram için bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. İkinci sıramı örmeye başlıyorum. Evet, ikinci sıramı da görmüş olduğunuz gibi örerek bitirdim. 2 sıra 55 sık iğnemizi ördük. Şimdi model kurulumuna başlıyoruz. 3. sıramızdayız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Daha sonra hemen çiçek yapımıyla başlayacağız ama başlangıçta yarım bir çiçek yapacağız. Tığımıza ip doluyoruz. İlk sık iğnemizin, yani zincirin dibindeki sık iğneye batıyoruz ve bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Aynı sık iğneye tekrar batıp bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz ve aynı sık iğneye son kez batıp bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İlk yaptığımız 4 tane zincirle trabzan sayarsak toplamda 4 tane trabzanımız olmuş oldu. 1, 2, 3 tane de kutucuğumuz oldu. Bu 3 kutucuğun üstüne 3 tane fıstığımız olmuş olacak. Yani yarım çiçek yapmış olduk. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Aşağıdan sayıyoruz. 2, 4, 6, 7. 7. sık iğnemize batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanındaki sık iğneye batıp sık iğne, yanındakine batıp sık iğne, yanındakine batıp sık iğne ve yanındakine basıp sık iğne. Toplamda yan yana
5 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Daha sonra 2 zincir çekiyoruz. Tekrar sayıyoruz. 2, 4, 6, 7. 7. sık iğnemizin içine çiçeğimizi oluşturuyoruz. Battık. Bir tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Aynı sık iğnenin içine ikinci ikili trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektik. Aynı sık iğnenin içine üçüncü ikili trabzan, bir zincir. Aynı sık iğnenin içine dördüncü ikili trabzan, bir zincir. Aynı sık iğnenin içerisine beşinci ikili trabzan, bir zincir. Aynı sık iğnenin içerisine altıncı ikili trabzan, bir zincir ve son kez aynı sık iğnenin içerisine yedinci ikili trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra 2 tane zincirimizi çekiyoruz ve tekrar sayıyoruz. 2, 4, 6, 7. 7. sık iğnemize batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra yanındakine, daha sonra yanındakine, daha sonra yanındakine ve son kez yanındakine batıyoruz. Yani yan yana 5 tane sık iğneyi örüyoruz. Sonra 2 zincir çekiyoruz ve tekrar çiçek yapacağız. 2, 4, 6, 7. sık iğnemize batıp ikili trabzan yapıyoruz. Bu sık iğnenin içerisine toplamda 7 tane ikili trabzan yapıyoruz ama her trabzanın arasına bildiğiniz gibi birer tane de zincir ekleyip birbirinden ayırıyoruz. Kutucukları oluşturuyoruz. Bakın ben üçüncüyü yaptım. Şimdi 4. trabzanımı yaptım. Zincirimi çektim. 5. trabzanımı yaptım. Zincirimi çektim. 6. trabzanımı yaptım. Zincirimi çektim. 7. ve son trabzanımı da yaptım. Tekrar 2 zincir çektim ve sık iğnelerimi saymaya başladım. 2, 4, 6, 7. 7. sık iğneye batıp bir sık iğne ve yanındaki 4 tane sık iğneyi de ördüğümde toplamda yan yana 5 tane sık iğnemi örmüş oldum. 2 zincirimi çektim. Son çiçeği yapıp bu sırayı bitireceğim. 2, 4, 6, 7. 7. bakın son sık iğneme denk geliyor. Başlarken de hemen ilk sık iğnede çiçekle başlamıştık. Bitirirken de aynı şekilde bitiriyoruz. Hemen bir tane iki trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha iki trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve son kez aynı sık iğneye ikili trabzan yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yaptım. Aralarında birer tane zincir bıraktığımda kutucuklarım oldu. Yani 3 tane kutucuğum var yine. Hemen 1, 2, 3 zincir çekip bir sonraki sıraya çıkıyorum. Bir sonraki sıramızdayız. 3 zincirle döndük. Şimdi burada 3 tane kutucuğumuz var. Bu kutucukların içini fıstıkla dolduracağız. Fıstığı nasıl yapıyorduk? Tekrar anlatayım. Tığıma ip doluyorum. Kutucuğun içine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. 3 ilmek var tığda ve bunlar bekliyor. Tığıma ip doluyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Bakın 5 tane ilmek var. Sığa ip alıp önce ilk 4 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 2 ilmeğim kalıyor. Sığa ip alıp kalan 2 ilmeği de tığdan çıkardığımda fıstığım oluşmuş oluyor. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki kutucuğun içine tekrar bir fıstık, bir zincir, bir sonraki kutucuğun içine bir fıstık ve bir zincir. Bakın kutucukları fıstıklarla doldurduk. Bir zincir çekmiştim. Bir tane daha çekiyorum. 2 zincirim oluyor. Aşağıda 5 tane sık iğnem var. İlk sık iğnemi örmeden atlıyorum. İkinciye batıp sık iğne yapıyorum. Üçüncüye batıp sık iğne yapıyorum. Dördüncüye batıp sık iğne yapıyorum. Ve 5. sık iğneyi örmeden bırakıyorum. Başlarken bir tane bırakıyorum. Bitirirken de bir tane bırakıyorum. Sadece ortadaki 3 sık iğneyi örmüş oluyorum. Sonra 2 tane zincir çekiyorum ve tığıma ip dolayıp diğer kutucuklarım içine fıstık doldurmaya başlıyorum. Burada 6 tane kutucuğum var biliyorsunuz. Yani tam bir çiçek bu. Her birine bir tane fıstık, bir tane zincir yapıyorum. Bir zincir, sonraki kutucuğuma bir fıstık.
bir zincir, sonraki kutucuğuma bir fıstık. Tekrar bir zincir, sonraki kutucuğuma bir fıstık. Bir zincir, en son kutucuğuma bir fıstık. Bakın 6 tane fıstığımı yaptım. Sonra 2 zincir çekiyorum. Burada 5 tane sık iğnem var. Bunun 3 tanesini örüyorum. Yani nasıl? İlk sık iğneyi örmeden atlıyorum. İkinciyi, üçüncüyü ve dördüncüyü sık iğne olarak örüyorum. Beşinciyi de örmeden atlıyorum. 2 zincir çekiyorum ve diğer çiçeğin fıstıklarını yapmaya başlıyorum. İlk kutucuğuma bastım. İlk fıstığımı yaptım. Bir tane zincir çektim. İkinci kutucuğuma battım. İkinci fıstığımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Üçüncü kutucuğuma battım. Üçüncü fıstığımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde bütün kutucuklarımı fıstıklarla dolduruyorum. Son kutucuğun bakın fıstığını yapıyorum. Fıstığımı yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. 5 tane sık iğneye geliyorum. İlkini örmeden atlıyorum. İkinci sık iğnemi örüyorum. Üçüncü sık iğnemi örüyorum ve dördüncü sık iğnemi örüyorum. 3 tane sık iğne ördüm. 5. sık iğneyi örmeden atlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve son fıstıklarımı yapacağım. Tığıma ip doladım. Son 3 tane kutucuğum var. Bu 3 kutucuğa da fıstıklarımı yapıp bu sırayı da tamamlayacağım. Bakın 3. kutucuğuma da fıstığımı yaptım. 3. kutucuğa fıstığı yaptıktan sonra zincir çekmiyorum. Tığıma ip doluyorum. Başlarken 3 tane zincirle başlamıştım. Bitirirken de trabzanla bitireceğim. Tığıma ip doladım. Alttaki 3 tane zincirin en tepesine battım ve buraya bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlamış oldum. Bakın bu sıramız da bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. İlk trabzan tepesine bir sık iğne. Yanında fıstık var. Fıstığa bir sık iğne. Yanında zincirimiz var. Zincire bir sık iğne. Yanında fıstık var. Fıstığa bir sık iğne. Yanında bir zincir. Bir zincire bir tane sık iğne. Sonra fıstık, fıstığa bir sık iğne. Yine sık iğnelerle dolduracağız. 55 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Sayarak ilerleyeceğiz. 2 zincirlik kısım buraya birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. 3 tane sık iğne. Bu 3 sık iğneye de birer tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar 2 zincirlik kısımdayız. Zincirlerimize ikisine de birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra fıstık kısmına geçiyoruz. Bir tane fıstık tepesine yapıyoruz. Bir tane zincire yapıyoruz sık iğnemizi. Bir tane fıstık tepesine, bir tane zincire. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle batalım. Bakın 2 zincirlik kısma geldim. İlk zincire battım, sık iğnemi yaptım. İkinci zincire battım, sık iğnemi yaptım. Sonra sık iğnelere geldim. 3 sık iğneyi de ördüm. Sonra tekrar 2 zincirlik kısma geldim. Burada da yine zincirlerime birer tane sık iğnemi yaptım. Sonra fıstık kısmındayız. Bir fıstığa bir zincire şeklinde yine sık iğnelerimi yapmaya devam ettim.
Şimdi 2 zincirlik kısım, birer tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğneye geliyorum. Bu 3 sık iğneyi de örüyorum. Sonra tekrar 2 zincirlik kısma gelmiş oldum. Buraya da birer tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra fıstıkta bir fıstık, bir tane zincire, bir fıstığa, bir zincire, tekrar bir fıstığa ve son olarak 3 tane zincirim vardı. Zincir tepesine batıyorum ve sık iğneleri bitiriyorum. Sık iğnelerimi sayıyorum. 55 tane ise sonraki sıraya geçiyorum. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 ve 55 tane sık iğnem olmuş. Bir zincir çekiyorum ve bu renkle son sıramdayım. İkinci sık iğne sıramı örüyorum. Bu sırada bütün bu 55 tane sık iğnemi öreceğim. Sonra mavi renk ipe geçeceğim. Evet arkadaşlar, bakın ikinci sık iğne sıramı da bitirdim. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Devamını tekrar göstermeyeceğim çünkü aynı işlemleri yapacağım. Aynı işlemler derken bakın, bu ilk sıramız, yani ilk sıra demeyeyim, ilk model sıramız. Bu da ikinci model sıramız. Şimdi mavi renkle tekrar ilk model sırasını kuracağım üstüne. Daha sonra bej rengimle ikinci model sırasını kuracağım. Bu iki model sırasını sürekli tekrar ederek ne kadar uzunluğa gelsin istiyorsam o kadar öreceğim. Ben şöyle daha önce ördüğüm parçadan göstereyim size. Bakın kahverengiyle örmüştüm daha önce. Model sıralarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane model sırası örmüşüm. Yine 5 tane olana kadar öreceğim. Sonra başlangıçtaki şu kısımda bakın görüyorsunuz, düz burası. Çok dalgalanma yok. Yani şöyle girinti çıkıntı yok. Ütü vurduğumuzda dümdüz görünecek zaten. O yüzden burada direkt sık iğne uyguladım. Ama bitiriyorken şöyle bittiği için, yani şu şekilde bittiği için buralarda ilk doldurma yaptım. Yani şu kısımlarda sadece sık iğne değil, ikili trabzan ve yarım trabzan uygulaması yaptım. Şu 5 sırayı örelim. Sonra ben size bu kısmı anlatacağım. Daha sonra da birleştirip portföy çanta haline dönüştüreceğiz çantamızı. Arkadaşlar bakın, ben 5 tane model sıramı tamamladım. Şimdi ağız kısmına bahsettiğim yeri yapacağız birlikte. Sıramı, 2 sıra sık iğne sıramı örüp bitirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şöyle. Evet, şimdi burada hemen bir tane ikili trabzanla başlayacağım. O yüzden bir zincir daha çekiyorum. Yani 2 tane zincirim oluyor. İlk sık iğneme hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine de ikili trabzan. Onun yanındakine de ikili trabzan. 3 tane sık iğne ikili trabzan yaptık. Bu 4. sık iğnemiz. Buraya da ikili trabzan. Bu da 5. sık iğnemiz. Buraya da ikili trabzan yaptık. 6. sık iğnemize yarım trabzan yapacağız. Yani tığ ip dolayacağız. Batacağız. İp alıp çıkaracağız. 3 tane ilmeğimiz var. Bu 3 ilmeğimizi tek seferde tığdan çıkardığımızda yarım trabzan yapmış olacağız. Bilmeyenler için şöyle kısaca anlatmış oldum. Sonra sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın düzleşmeye başladı bile. 7. örüyorum ve 8. örüyorum. 8 tane sık iğne ördüm. Sonraki sık iğneme yarım trabzan yapıyorum. Sonraki sık iğneme ikili trabzan. Bir sonrakine ikili trabzan. Bir sonrakine ikili trabzan.
Devam ediyorum ikili trabzan yapmaya. Evet arkadaşlar, şimdi sık iğnelerden sonra bir tane yarım trabzan yapmıştık. Sonra 2, 4, 6, 8, 9 tane ikili trabzan yaptım. 9 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir tane yine yarım trabzan yapıyorum. Yani bir sık iğneyi yarım trabzan olarak örüyorum. Sonra tekrar sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne ördüm. Daha sonra bir tane yarım trabzan yapıyorum. Ve tekrar 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. olacak. Bu da 9. ikili trabzanımız. Sonra bir tane daha yarım trabzan yapıyoruz. Bakın dümdüz bir şekilde ilerlemeye devam etmiş olduk. Daha sonra tekrar sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Şöyle kontrol ediyorum. Evet. Şimdi bir tane yarım trabzan yapacağım. Kaç tane kaldı? 2, 4, 6 tane sık iğnem kaldı. Bunlara da ikili trabzan yapıp sırayı bitireceğim arkadaşlar. Sonuncuyla yaptık. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın bu kısmı, şu dalgalı görüntüyü düz hale çevirdik. Şimdi bunu yaptıktan sonra evet, bir tane zincir çektim ve dönüyorum. Şimdi bir sırada aynı yere sık iğne yapacağım. Her ilmeğime birer tane sık iğne yapıyorum. 55 tane zaten ilmeğim var biliyorsunuz. Her birine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu sıram bitince ipimi keseceğim. Diğer kısma da aynı işlemi uygulayacağım. Bakın tamamına bir sırada sık iğne yaptım. Şimdi bir tane zincir çekip burada ipi keseceğim. Ve aynı işlemi, şu yaptığımız iki sırayı buraya da yapacağız. Buradaki şu dalga görüntüsü de gitsin, dümdüz bir görüntüsü olsun diye. Aynı işlemi yapacağım için tekrar göstermiyorum. Aynı iki sırayı buraya da yapalım. Sonrasını birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, aynı işlemi diğer tarafa da, buraya yapmıştık birlikte, diğer tarafa da yaptım. Şimdi ipimi kesmiyorum. Yana döneceğim. Şu yana görmüş olduğunuz gibi buraya da sık iğne sırası yapacağım. Sonra diğer tarafa da yine sık iğne sırası yapacağım. Çantamızı şöyle katlayacağız. Bu kısımlar, şu kısımlar bizim çantamızın ağız kısmı olacak. Hemen buraya sık iğne sıramı yapmaya başlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum önce. Bakın ilk sırama batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci sıramda burada benim 2 zincirlik kısmı var. Trabzanla başlamışım. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Üçüncü sıram sık iğne sırasıymış. Bir tane. Dördüncü sıram bir tane. Beşinci sıram bir tane. Altıncı sıram bir tane.
Yani buradaki mantığı şöyle ayarlayacağız. Sık iğne sırası olan yerlere birer tane sık iğne yapacağız. Böyle trabzan olan yerlere de buralar genişçe olduğu için 2 tane sık iğne yapacağız. Bu kısmı da bu şekilde ayarlayacağız. Hemen sık iğne sırasına yaptım sık iğnemi. Diğer sık iğne sırasına da aynı şekilde sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın trabzana geldim. Buraya bir, aynı yere bir tane daha 2. Sonrası yine trabzan, yine bir, yine aynı yere bir tane daha 2. Sonrası sık iğne sırası bir tane. Sonrası sık iğne sırası bir tane. Yine sık iğne sırası bir, sık iğne sırası bir. Bakın burası da sık iğne sırası. Buraya da bir tane yapıyorum. Daha sonraki de sık iğne sıram. Sonraki de sık iğne sıram olduğu için birer tane yaptım. Şimdi elimi de düzeltiyorum. Bir buraya, bir sonraki sıraya. Trabzanlara geldim. Buraya 1 ve 2. Diğer trabzana 1 ve 2. Sık iğne sırasına geldim. 1. Sık iğne sırası 1. Sık iğne sırası 1. Yine sık iğne sırası 1. Bakın burası da sık iğne sırası. Burası da. Sık iğne olarak gördüğüm sıralara sadece birer tane sık iğne yapıyorum dediğim gibi. Bakın burada trabzanla yapmışım. O yüzden buraya 2 tane yapıyorum. Sonuncu bir sıra sık iğnem ve oraya da bir tane yapıyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi her sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum ve sıranın sonunda ipimi keseceğim. Diğer tarafa da aynı işlemi uygulayacağım. Burada yaptığım ekstra bir işlem yok. Sadece her sık iğnemize birer tane sık iğne yapalım. Diğer iki tarafa da sık iğneleri yaptım. Şimdi bu ördüğümüz parçanın ölçüsüne bakalım. Bakın buradan ölçüyorum. 37 santim. Çevireyim. Bir de şuradan ölçelim. Buradan da ölçtüğümde 33 santim. 37'ye 33 santimlik ölçüde bir parçamız oldu. Şimdi bu parçamızı şöyle ikiye katlıyoruz. Sağdan ve soldan birleştirmesini yapacağız. Daha sonra da ağız kısmını birkaç sıra daha sık iğne geçeceğiz. Şöyle ikiye katladık. Bu yüzümüz ters yüzü örgümüzün. Dışta kalacak yüzü düz yüzümüz. Tersi düzü nasıl anlayabilirsiniz? Fıstıklarınızın tersine düzüne bakın. Bakın benim fıstıklarım burada ters. Bu kısımda da düzler. Ters yüzü bana bakacak şekilde, yani dışarıya bakacak şekilde ikiye katladım çantayı. Ördüğüm parçayı. Şöyle bir tane zincir çekiyorum önce. Sonra öndeki parçanın sırasına batıp çektiğim zinciri buradan çıkarıyorum. Yani ilmeği. Önce iki parçayı üst üste denk getiriyorum. Daha sonra aynı yere, bakın şöyle, bu battığım sık iğne sırasına, karşısındakini de sık iğne sırasına batıp ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği bakın tamamına batıyorum. Sık iğne sırasına, karşıdakinde de batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yaptım. Sadece burada tamamına batıyorum. Diğer kısımlarda sadece şöyle göstereyim. İki kanadı var biliyorsunuz sık iğne tepelerindeki. Şöyle başak şeklinde, böyle tuttuğunuzda V gibi görünen iki kanat var. Sadece birer kanatlarına batacağız. Ama ilkinde tamamen burada bir boşluk görüntüsü olmasın diye ikisinin de ilk sırada tamamına batıp ilmek kaydırma yaptık. Şimdi bakın, ilmeği öndeki kanadı değil arkadaki kanadının, diğer parçanınsa ön kanadına batıyorum. Tamamına batmıyorum. Sadece ön parçanın arka kanadı,
Arka parçadakini de ön kanadına batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. İlmek kaydırma yaparken ilmeklerimi hep uzunca, geniş geniş tutuyorum. Sıkı sıkı yapmıyorum, toparlanma olmasın. Öndeki parçanın sık iğnesinin arka kanadı, arkadaki parçanın sık iğnesinin ise ön kanadını alıyorum. 2 ilmeği önce tığdan çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde dediğim gibi çok sıkmadan sona kadar ilmek kaydırma ile birleştirmeleri yapacağım. Bu kısım size zor geliyorsa iğne ve aynı ipinizle dikerek de birleştirebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Bakın şöyle üst üste tuttuğumuzda zaten şu ortadaki iki kanadı birleştirmiş oluyoruz. Yani mantığı bu aslında. Sona kadar birleştiriyoruz. Sonra aynı şekilde diğer tarafı da birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, size tarif ettiğim gibi bakın sağdan ve soldan ilmek kaydırmayla birleştirmeleri yaptım. Şimdi çantayı şöyle çeviriyorum. Dıştan hem görüntüsünü görün hem de üstüne son sık iğne sıralarımızı yapalım. Şöyle çevirelim. Dikdörtgen parçanızı ütüleyip devam edebilirsiniz arkadaşlar, birleştirme yapmadan önce. Ya da birleştirdikten sonra da ütüleyebilirsiniz. Yani her ikisi yönü de olur. Bakın ilmek kaydırmayla birleştirme yaptığım için yanların görüntüsü bu şekilde oluyor. Ve şöyle bir yükselti vermiş oluyoruz. Yani bir derinlik katmış oluyoruz ilmek kaydırmayla birleştirmeyi yaptığımız için. Ben daha önceki clutch çantalarımda da, yani portföy çantalarımda da, zaten beni sürekli takip edenler bilir, hep ilmek kaydırmayla birleştirmeyi tercih ediyorum. Şu derinliği kazanmak için. Şimdi ağız kısmına birkaç sıra daha sık iğne sırası yapacağım. Şöyle şu halde bir ölçüsüne bakayım önce. Bakın şimdi çantamın eni 30 santim. Şöyle yüksekliği de 18 santim. 2 sıra daha öreceğim. Yani 20 santime denk geldiğinde bırakacağım ve astarıma dikeceğim. İğnemi aldım. Sık iğneme battım. Battığım yerden ilmek çıkarıp bir zincir çekip önce buraya sabitledim. Aynı sık iğneye batıp tekrar sık iğne yaptım. Şimdi bütün sık iğnelerime birer tane sık iğne yapacağım. 2 sıra öreceğim ve çantamı tamamlamış olacağım. Benim gibi hazır astar kullanabilirsiniz ya da kendiniz de astar dikebilirsiniz ya da videonun başına söylediğim gibi sadece ağız kısmına fermuarda dikebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalıyor. Astar dikmek isterseniz kanalımda portföy çantaları nasıl astarladığımı, fermuarlı astarı nasıl diktiğimi tarif ettiğim videolarım da var. Onu izleyip astar da dikebilirsiniz arkadaşlar. Bakın tek yaptığım işlem her sık iğneme birer tane sık iğne yapmak. Video size yavaş geliyorsa hızlandırabilir, hızlı geliyorsa yavaşlatabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Bakın şöyle şurayı da görün istiyorum. O yüzden buraya kadar devam ettirdim. Her sık iğneye birer tane battım. Birleştirme noktama geldim. Buraya da battım
ve sonraki sık iğneye geçtim. Ve böylelikle ağız kısmını dönmüş oluyorum arkadaşlar. Bakın buradan başladım. Böyle bütün etrafını döneceğim ve başladığım yere gelip bitireceğim. Bakın sona geldim. Birleştirme noktama da batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ilmek alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırmayla sıramı kapatıp üstüne bir zincir çekip ikinci sıraya çıkıyorum. Bu sırada da aynı şekilde sık iğne öreceğim. Tamamını sık iğne döneceğim ve aynı şekilde ilmek kaydırmayla bitirip sırayı tamamlayacağım. Evet, sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ilmek kaydırmayla sıramı kapatıyorum. Şimdi ipimi kesmiyorum. Bir sırada bütün ilmeklerime, bütün sık iğnelerime ilmek kaydırma yapacağım ki şu kısım biraz tok dursun. Sık iğneme batıyorum. Bir sonraki sık iğneme ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Sonraki sık iğneme batıyorum. İp alıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani bütün sık iğnelerin tepelerine batarak ilmeklerimi de geniş tutarak ilmek kaydırma uyguluyorum ki dediğim gibi ağız kısmında bir kalınlık, tokluk olsun diye. Şimdi şöyle biraz öreyim. Size göstereyim. Bakın bu önden duruşu. Bu da bakın bir bu kısmı bakın. Bir de ilmek yaptığım kısma bakın. Daha kalın ve daha tok duruyor. Şöyle de bir görüntümüz oluyor. Şimdi bütün ilmeklerimizi ilmek kaydırma yapıp tamamlayalım. Arkadaşlar bakın tamamına ilmek kaydırma yaptım. Şimdi ilk yaptığım ilmek kaydırmaya batıp tekrar bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Artık ipimi kesiyorum. Çantam şu an tamamen hazır arkadaşlar. Şimdi ben içine astarını dikeceğim. Şöyle ilmekleri birkaç tane, ipi birkaç sıradan geçireyim. İçten düğüm atıp ipi buraya sabitleyeceğim. Bir, iki tane zincir çekiyorum, yani düğümlemiş oluyorum. Evet. Gerçekten şahane oluyor. Bu renk efsane güzel oldu. Halinin ölçüsünü tekrar göstereyim size. 30'du eni zaten. Şöyle yüksekliğimizde 20 santim oldu bakın. Ve çantamız tamamen bitti. Söyleyeyim, çantamın tamamına 120 gram ip gitti arkadaşlar. İpinizin cinsine, kalınlık ve incelik durumuna göre de miktar fark eder. Ölçülerde de farklılık olur. Giden gramajda da farklılık olur arkadaşlar. Benim kullandığım ip yerli rafiye ip, 120 gramlık ip bu çanta için yeterli oldu. Evet arkadaşlar, şimdi çantamın şu hazır astarını nasıl diktiğimi de kısaca göstereyim. Benim gibi böyle hazır astar kullanacak arkadaşlarım için. Bu hazır deri bir astar arkadaşlar. Suni deri, tabi orijinal gerçek deri değil. Bakın böyle üstüne cep kısmı da var. Şöyle içinden şöyle parçaları da çıkıyor. Dilerseniz bunları şöyle yanına dikip şu şekilde istediğiniz zaman elde portföy çanta olarak, istediğiniz zaman da omuz çantası olarak şuraya böyle bir askı da takarak askısını kendiniz ayarlıyorsunuz, yani alıyorsunuz. Askısını da şuraya takarak omuz çantasına da dönüştürebiliyorsunuz. Bu tamamen tercihinize kalmış. Dediğim gibi deri bir askı. Bakın şurada noktaları var, yani düşecek yerleri var. İğneme ipliğimi takıyorum. Bu kısım çantanın en basit ve keyifli kısmı. Normalde astar dikmek her zaman zorlar. Ama böyle hazır astarlar
çok kurtarıcı oluyor. Şöyle bunu da noktalı yerlerinden, bakın şuralardan zaten kendini gösteriyor. İlmek kaydırma yaptım. Tam ilmek kaydırmaların dibinden dikiyorum arkadaşlar. Böylelikle şöyle ip görüntümde olmamış oluyor. Bakın. Bu şekilde sık iğne aralarından geçirerek dikiyorum. Şöyle. Malzeme bilgilerini Instagram sayfamda da paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de aynı malzemeleri kullanmak isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Sizlere de yine aynı şekilde nereden aldığımın bilgisini veririm. Bakın böyle dikeceğim sona kadar. Sonra bu tarafı da dikeceğim ve çantamın astarı ile birlikte tamamı hazır olmuş olacak. Evet arkadaşlar, çantamın astarını da diktim, bitti. Gerçekten efsane güzel bir çanta oldu. Bakın şöyle. Burada minik cebi de var. Ben daha sonra şu yanlardakileri de dikip askı da ekleyeceğim. Çantamız bu kadar kolay, çok çabuk örebileceğiniz ve çabucak bitebilecek çantalardan. Dediğim gibi ben yerli rafya ip kullandım. Kullanacağınız ipin miktarına göre, ipin incelik kalınlık durumuna göre ölçüleriniz farklı olur. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun arkadaşlar. 150 gram yerli rafya ip yeterli oluyor. Fazla 150 olarak söylüyorum. Elinizde fazla olsun ama eksik çıkmasın. 3,5 milimlik tığ ile ördüm. Astarını hazır kullandım ama kendiniz dikmek istiyorsanız kanalımda portföy çantaları nasıl astarladığıma dair video var. Oradan izleyip sizler kendi astarınızı da yapabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.